Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere oval çanta taban yapımını anlatmaya çalışacağım. Daha önceki yaptığımız oval tabanlarda orta zincir sayısını fazla yapmıştık ve derinliğini daha az yapmıştık ve bir üst sıraya bir zincirle bir üst sıraya çıkmıştık. Bunda ise 40 zincirle başladım ve hiçbir dikiş izi yok. Spiral şekilde döne döne ördük. Bakın tabanımız hiçbir yamulma yok. Düzgün bir taban. Sizlere bunun nasıl yapıldığıyla ilgili detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yeni yapacağımız çanta tabanının ayrı bir videosunu çekmeye karar verdim. Burada arkadaşlar bu taban üzerine birçok model üzerine uygulayabilirsiniz. Sizlere bu tabanın ölçü olarak da vermek istiyorum. Tabanımızın eni 30 santim ve derinlik de arkadaşlar tabanımızın 10 santim. Siz bu 30 santim eninden daha az sayıda taban elde etmek istiyorsanız zincir sayınızı 40 zincirden daha az çekmeniz lazım. Daha fazla büyük taban elde etmek istiyorsanız 40 zincirden daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Ve ben burada 8 sıra gittim. Enini de küçültmek istiyorsanız 8 sıra değil de daha az sayıda sıra yapmanız gerekiyor. Burada arkadaşlar şöyle 40 zincir çektikten sonra kenarlardan da 4-5 santimde büyüyeceğini unutmayın. Buna göre tabanınızı ölçüsünü ayarlamanız gerekiyor. Ben burada kağıt iple hazırladım ve 3,5 milim tığla ördüm. Sizlere daha iyi anlatabilmek amacıyla şu şekilde pamuk makrome ipiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi burada ben 40 zincirle başlamıştım. Sizlere daha küçük bir parçayla başlayacağım için burada 15 zincirle başlayacağım. İpimizi aldık ve yine aynı şekilde 3,5 milim tığla öreceğim. Burada arkadaşlar ilk birincisine kilit yapacağım. Bunu zincirden saymıyorum ve buraya 15 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi burada arkadaşlar birinci ve üçüncü sık iğnemin içine işaretleyici takacağım. Ve burada artık yanındaki zincirden itibaren her bir zincirin içine birer defa batıp sık iğneler yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Son zincirimize geldik. Yine aynı burada ilk başta zincirin içine 3 tane sık iğne yapmıştık. Yine aynı şekilde son zincirimin içine de 3 tane sık iğne yapacağım. 1. Bunun içine işaretleyicimi takacağım. Birinci sık iğnemin içine işaretleyici taktım. 1, 2. Şimdi burada arkadaşlar şu ipimi şu şekilde alıyorum. 2 ve 3. Şimdi tekrar 3. sık iğnemin içine tekrar işaretleyicimi takacağım. Şu ipimi de bakın şu şekilde tutuyorum. Aynı şekilde bir sonraki bakın şuradaki boşlukların içine batıp karşısındaki bakın sık iğnelerin karşısındaki yerlere tekrar sık iğnemizi yapacağız. Yanındaki boşluğa battım ve sık iğnemi buraya yaptım. Kısa ipimizde örerken içeride bırakacağız. Her bir boşluğun içine batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Burada başlangıç noktama geldim. En başta 3 tane sık iğne yapmıştık. Burada arkadaşlar ilmek kaydırma yapmadan direkt işaretleyicinin olduğu noktaya sık iğne yapacağız. Çünkü biz burada spiral şekilde öreceğimiz için ilmek kaydırma yapmayacağız. Direkt buradaki işaretleyicinin içine
sık iğnemi yapacağım ve tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Burada arkadaşlar 3 tane sık iğne yapmıştık. Her birine çift batacağız. Toplamda 6 tane sık iğnemiz olacak. Birincisini yaptım. Yine aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bakın ikinci yaptığımız sık iğnenin içine batıp yine buraya çift yapacağız. Bir ve tekrar aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar burada arkadaşlar yanındaki işaretleyicinin olduğu noktaya batıp yine buraya çiftimizi yapacağız. Bir, tekrar aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım ve yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimizi takacağız. En başta 3 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift batınca toplamda arkadaşlar 6 tane sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine aynı şekilde burada arttırmamızı yaptıktan sonra her bir bakın yanından itibaren her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde şuradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. Tekrar buradaki işaretleyici noktama geldim. İşaretleyicimi çıkartacağım arkadaşlar. 3 tane sık iğnemin içine çifter batınca toplamda 6 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Birincisini yaptım. Tekrar işaretleyicimi takacağım. Yine aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine sık iğnenin içine çift batacağız. 1, aynı boşluğun içine 2. Bir sonraki bakın işaretleyici noktasına tekrar yine çiftimizi yapacağız. 1, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnenin içine işaretleyicimi çıkartıp buraya tekrar işaretleyicimizi takacağız. Tekrar yine aynı şekilde yanından itibaren sık iğnenin içine batıp birer defa batacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Burada yeni bir sıraya geçeceğiz. Bu sırada arkadaşlar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapacağız. İlk işaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekle başlayacağım. Birinci tekimi yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Bir sonraki sık iğne boşluğun içine çift yap atacağız. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine tek, bir sonraki sık iğne boşluğuna çift batacağım. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine tek, son işaretleyicinin olduğu noktaya da son çiftimizi yapacağız. Toplamda 3 tane çiftimiz oldu. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar yaptığım ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Bakın burada arkadaşlar bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Toplamda 3 tane çiftimiz oldu. Biz burada 3 çiftle başladık. Bu arttırma yerinde daima 3 tane çiftimiz olması gerekiyor. Şimdi bir tek bir çift yaptıktan sonra yanındaki sık iğne boşluğuna battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar birer defa batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Şuradaki işaretleyici noktasına kadar sık iğnelerimizi yapalım. Şimdi tekrar işaretleyici noktasına geldim. Buraya işaretleyicinin olduğu noktaya bir tek yapacağım. Bir sonrakine çift, bir sonrakine tek, bir sonrakine çift, bir sonrakine tek ve son işaretleyicinin olduğu noktaya da çiftimizi yapacağız. İşaretleyicimi çıkartacağım ve buraya birinci tekimi yapacağım. Yani şuradaki yaptığımız yerin aynısını bu uçta da yapıyoruz. İşaretleyicimi taktım birinci tekimizin içine. Bir sonraki sık iğne boşluğuna çift yapacağım. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine tek, bir sonraki sık iğne boşluğuna
çift birincisini yaptım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki sık iğnenin içine tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya da çiftimizi yapacağız. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. İkinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi takacağım. Ve tekrar yine burada arkadaşlar birer defa batıp sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Ben başlangıç noktama geldim. Bir önceki sırada bir tek bir çiftle başlamıştık. Şimdi yeni bir sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İşaretleyicimin olduğu noktaya bir çiftle başlayacağım. Bir çift, bir sonrakilerini arkadaşlar bakın. Burada bir önceki sırada bir çift yaptığımız için bakın şurada çifte denk geliyor. Çiftin üzerine çift yapmayacağız. Burada işaretleyicinin olduğu noktaya bir çiftle başlayacağım. Buradaki yaptığımız bir önceki sıradaki çiftin üzerine birer tane tek yapacağız. Yani toplamda 2 tane tek olacak burada. Sonrakine çift, bir sonraki ikinin üzerine arkadaşlar bakın bir sonraki 2 tane sık iğnenin üzerine 2 tek yapacağız. Bir sonrakine çift ve sonraki arkadaşlar 2 tane sık iğneye de tek batacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle başlayacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar işaretleyicimi takacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi burada arkadaşlar 2 tane sık iğnenin üzerine birer defa batacağım. Bakın bir önceki sıradaki yaptığımız çiftin üzerine çift denk gelmeyecek. Buranın sık iğnenin içine birincisini yaptım. Bir sonrakine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir çift, 2 tek. Bir sonraki sık iğnenin içine çift batacağım. Bir, aynı boşluğun içine ikincisini yaptım. Bir sonrakine tek. Bir sonrakine ikinci tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğnenin içine çift batacağız. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar arkadaşlar bir sonraki sık iğnenin içine birinci tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu noktaya ikinci tekimizi yapacağız. Bu yaptığım ikinci tekin içine arkadaşlar tekrar işaretleyicimi takacağım. Bakın şimdi bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tekle bitirdik. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp sık iğnelerimizi oluşturacağız. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Tekrar burada yaptığımız gibi işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle başlayacağım. Sonrakine ikisine tek, bir sonrakine çift, bir sonraki 2 tane sık iğnenin içine tek batacağız. Bir sonrakine çift, 2 tane son sık iğnenin içine de tek batacağız. İşaretleyicimi çıkartıyorum ve bu noktaya birinci çiftimi yapacağım. Bir, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna birinci tekimi yapacağım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna ikinci tekimi yaptım. Bir çift, 2 tek, bir sonrakine çift, bir, aynı boşluğun içine 2. Bir sonraki 2 sık iğnenin içine birer defa batacağız. Birinci tekim, bir sonrakine ikinci tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna çift batacağız. Bir, aynı boşluğun içine 2 ve sonraki 2 tane sık iğnenin içine birer defa batacağım. Bir ve son işaretleyicinin olduğu noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Ve tekrar her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp sık iğnelerimizi yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Burada 5. sıraya geçeceğiz. 5. sırada 3 tek, 1 çift,
3 tek, bir çift, 3 tek ve son işaretinin olduğu noktaya da çift yapacağız. Tekle başladığımız için çiftle bitireceğiz. Bu şekilde işaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekimle başlayacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar işaretleyicimi takacağım. Bir sonrakine ikinci tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna üçüncü tekimi yaptım. 3 tek, bir sonraki sık iğne boşluğuna çift yapacağım. Birincisini yaptım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki yine arkadaşlar 3 tane sık iğnenin içine birer defa batacağım. Bir sonrakine 2, bir sonraki boşluğa 3 tane sık iğnemi yaptım. Ve bir sonraki sık iğne boşluğuna çift batacağız. Aynı boşluğun içine ikincisini yaptım. Tekrar yine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2, bir sonraki boşluğa 3 ve işaretleyicinin olduğu noktaya da üçüncü çiftimi yapacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar ikinci sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Yine her bir sık iğne boşluğuna batıp birer defa batacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. Yine aynı burada yaptığımız gibi 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu noktaya birinci tekimi yaptım. Tekrar işaretleyicimi takacağım. Bir sonraki 2, bir sonraki sık iğne boşluğuna 3 tek yaptım ve bir sonraki boşluğa çiftimiz yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine bir sonrakine 2, bir sonrakine üçüncü sık iğnemi yaptım. 3 tek ve bir sonraki boşluğa çiftimizi yaptık. Bir sonrakine yine aynı şekilde 2, 3 tek ve işaretleyicimin olduğu noktaya da üçüncü çiftimizi yapacağım. Aynı boşluğun içine 2. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde buradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bu sırada arkadaşlar 6. sıraya geçeceğiz. 6. sırada bir çift 4 tek, bir çift 4 tek, bir çift 4 tekle devam edeceğiz. Şimdi işaretleyicimin olduğu noktaya çiftle başlayacağım. Bakın bir önceki sırada 3 tek bir çift yapmıştık. 3 tek ile başladığımız için bu sırada arkadaşlar çiftle başlayacağız. Bir çift, aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Bir çiftimi yaptım. Sonraki arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tekle devam edeceğim. Bir sonraki boşluğa 2, bir sonraki sık iğne boşluğuna 3 ve tekrar dördüncü tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğun içine ikinci çiftim yapacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar 3, 4 tane tek yapacağım. Bir sonrakine çift yapacağım. 2, 3 ve bir sonraki sık iğne boşluğuna dördüncü tekimi yaptım ve bir sonraki boşluğa aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Burada arkadaşlar bir çift 4 tek, tekrar yine çift yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve işaretleyicinin olduğu noktaya da dördüncü tekimi yapacağım. 2, 3 ve işaretleyicimi çıkartacağım arkadaşlar ve buraya dördüncü tekimi yaptım ve yaptığım dördüncü tekin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Bakın arkadaşlar bu şekilde, bak çiftle başladık.
1 2 3 4 tek yaptık. Tekrar çiftle başladık. 1 2 3 ve 4 tek, bir çift, 4 tek. Çiftle başladığımız için tekle bitirdik. Bakın 1 2 ve 3 tane çiftimiz var. Her zaman 3 tane çiftimiz olacak. Tekrar yine her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde bakın oval tabanımızda oluşmaya devam ediyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine burada yaptığımız gibi çiftle başlayacağım. 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çiftle devam edeceğiz. İşaretleyicimi çıkartacağım ve bu noktaya birinci tekimi yaptım. Tekrar işaretleyicimizi takalım. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Çiftle başladık. Tekrar bir sonrakine birinci tekim, tekrar ikincisini yaptım. Bir sonrakine üçüncü tek, bir sonraki sık iğne boşluğuna dördüncü tekimizi yaptık. Bir sonraki boşluğa tekrar çift batacağım. Bir, aynı boşluğun içine 2. Tekrar 4 tek, bir çift yapacağız. 1 2 3 4 tekimi yaptım. Bir sonraki boşluğa tekrar çiftimizi yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane tekimizi yapacağız. 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu noktaya da dördüncü tekimi yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir sıraya geçiyoruz. 7. sırada burada 7. sırada arkadaşlar bir önceki sırada bir çift 4 tekle devam etmiştik. Çiftle başlamıştık. Bu defa 5 tek bir çift, 5 tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu noktaya birinci tekimi yapacağım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Bir sonrakine 2 3 4 5 tek ve bir sonraki sık iğne boşluğuna çift yapacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar 5 tek yapacağız. 1 2 3 4 bir sonraki boşluğa 5. tekimi yaptım ve bir sonraki sık iğne boşluğuna çiftimizi yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar 5 tek yapacağız. 1 2 3 4 bir sonraki boşluğa 5. tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu noktaya 3. çiftimizi yapacağız. Bir aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimizi takacağız. Yine aynı şekilde 5 tek bir çift, 5 tek bir çift, 5 tek bir çift yaptık. Toplamda yine bizim 3 tane çiftimiz oldu. Şimdi tekrar her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Şuradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde burada 5 tek yapacağız. 5 tek bir çift, 5 tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimin olduğu noktaya birinci tekimi yapacağım. Ve tekrar işaretleyicimizi takalım. Bir sonraki boşluğa 2 3 4 5. tekimi de yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna çift yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar bir sonraki boşluğa 1 2 3
4 ve son 5. tekimi de yaptım. Bir sonraki boşluğa çiftimizi yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tek yaptım ve son işaretleyicinin olduğu noktaya da üçüncü son çiftimizi de yapacağız. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Tekrar ikinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp sık iğnelerimizi oluşturalım. Tekrar başlangıç noktamıza gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi 8. sıraya başlayacağız. 8. sırada arkadaşlar çiftle başlayacağız. Bir önceki sırada 5 tek bir çiftle başlamıştık. Yani tekle başlamıştık. Şimdi 8. sırada çiftle başlayacağız. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tekle devam edeceğiz. Şimdi işaretleyicinin olduğu noktaya birinci çiftim yapacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Çiftle başladık ve bundan sonra 6 tane tek yapacağız. Bir sonrakine içine 2 3 bir sonraki boşluğa 4 5 ve 6 tane tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğun içine ikinci çiftimi yapacağım. Aynı boşluğun içine ikinci sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar hep çiftimizin üzerine çift denk gelmeyecek. Hep çiftin üzerine tek gelmesi gerekiyor. Şimdi bir çift 6 tek, bir çift tekrar yine 6 tane tek yapacağız. Bir sonrakine birinci tekimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane tek yaptık. Bir sonraki boşluğa çift yapacağız. Aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tekrar 1 2 3 4 5 ve işaretleyicinin olduğu noktaya da 6. tekimi yapacağım. 6. tekimi yaptım. Tekrar işaretleyicimizi takacağız. Çiftle başladık ve tekle bitirmiş olduk. Tekrar yine her bir sık iğne boşluğuna birer defa batarak bu şekilde işaretleyici olduğu noktaya gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde çiftle başlayacağız ve ardından 6 tek bir çift 6 tek bir çiftle devam edeceğiz. İşaretleyicimin olduğu noktaya birinci çiftimi yapacağım. Aynı boşluğun içine 2 tekrar birinci sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Tekrar 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir sonrakine çift aynı boşluğun içine 2. Bir sonraki tekrar 1 2 3 4 5 6 tek bir sonrakine çift yapacağız. Aynı boşluğun içine 2. Tekrar bir sonrakine birinci tekimi yaptım. 1 2 3 4 5 ve son işaretleyicimin olduğu noktaya da 6. tekimi yaptım. Tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar ben sıramın sonuna geldim. Burada arkadaşlar 8 sıra giderek tabanımızı tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde burada da
8 sıra gitmiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra yaptığımız için yine burada 8 sırayla tamamladım. Eğer tabanınızı daha büyütmek isterseniz 2 sıra kaç yapmanız gerektiğini de sizlere onu da belirteceğim. 8. sırada çiftle başlamıştık. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek ile devam etmiştik. 9. sırada arkadaşlar 2 sıra daha yapmak isterseniz 9. sırada 8. sırada çiftle başladığım için 9. sırada 7 tek, bir çift, 7 tek, bir çiftle devam edeceğim. Tekle başladığım için burada çiftle bitireceğiz. Eğer 10. sırada yapmak isterseniz arkadaşlar 9. sırada tekle başladığım için 10. sırada çiftle başlamam gerekiyor. 10. sırada bir çift, 8 tek, bir çift, 8 tekle devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar tabanımızı bitirmiş olduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.